Merhaba boğa burçları ve yükselen boğalar. Bu video klasik bir tarot yorumu değil. Bugün boğa burcunun şu anki ruhsal frekansını, kader hattında aktive olan temaları ve evrenden gelen mesajları birlikte okuyacağız. Astrolojik kehanet destesiyle hangi alanda hareketlenme olduğunu, tarot kartlarıyla yaşananların perde arkasını, melek destesiyle ilahi rehberliği ve anlık enerji destesiyle şu anda tetiklenen duyguları göreceğiz. Bu bir gelecek tahmini değil. Bu Boğa burcunun şu an içinde bulunduğu enerjinin farkındalık okumasıdır. Eğer bu video sana ulaştıysa şu an duyman gereken bir mesaj olabilir. Niyetim Boğa burcunun en yüksek hayrına olacak şekilde mesajları olduğu gibi aktarmak. Hazırsan kartları hemen şöyle birlikte açalım sevgili boğa. Bakalım astrolojik kehanet destesi sana hangi mesajları getiriyor? Sanırım 9. ev sizin Ocak 2026 burç yorumunuzda da çıkmıştı. Lakin bu okuma zamansızdır. Yani ne zaman izliyorsanız o zaman sizin niyetinizedir sevgili boğa burçları. İlk kartınız Güneş 9. ev ve 5. ev olarak sizlere geliyor. Güneş hepimizin bildiği gibi aydınlıktır, ışıktır. Gerçekten çok iyi bir enerjiye sahiptir. Boğa burcu için karanlıktan çıkış görünür, olma ve artık saklanamıyorum enerjisinin olduğunu söylemek mümkün. Uzun süredir içte tutulan bir gerçek, bir istek ya da bir kimlik aydınlanıyor. Bu kart yani güneş kartı ben buyum deme durumudur aslında sevgili boğalar. Daha çok özgüveninizin geri gelmesi, bir konuda netleşme anlamına geliyor. Ama bu güneş sessiz değil, fark ediyor sevgili boğa burcu. 9. ev devredeyse bu sadece günlük bir mutluluk değil. Bu bakış açısının değişmesi, inançların, doğruların, ben buna inanıyorum dediğin şeylerin yenilenmesi, uzaklarla bağlantılı, yolculuk, eğitim, hukuki konular ya da ruhsal uyanış demek 9. ev kartı sevgili boğa. Boğa burcu burada şunu yaşıyor. Ben bugüne kadar böyle düşünüyordum ama artık bu bana yetmiyor. Ve bir diğer kartın 5. ev ile geldi sevgili boğa. Ee, Burada aşk, flört, yaratıcılık, sahneye çıkmak, çocuk enerjisi ya da içindeki çocuk, kalpten gelen istekler söz konusudur. Yani bu okuma şunu söylüyor. Boğa burcu kalpten istediği bir şeyi artık gizleyemiyor. Ve bu üç kart yan yana geldiğinde Güneş artık saklanma, 9. ev bakış açını büyüt, 5. ev kalbinden geleni yaşa der. Boğa burcu için aşk, yaratım ya da sahneye çıkma teması artık kader planına görünür hale entegre ediliyor. Bu bir kişinin itirafı olabilir, bir ilişkinin netleşmesi olabilir, bir yeteneğin ortaya çıkması olabilir. Ama kesin olan şu, bu her neyse içte kalmayacak. Yani mutlaka ortaya çıkacak sevgili boğa. Astrolojik kehanet şunu söylüyor. Bu dönem senin için mutlu olmak lüks değil, kaderin bir parçası olacak. Hadi şimdi bu sahnenin perde arkasını görmek için birlikte tarot kartlarını açalım sevgili boğa. Bakalım tarot bize hangi mesajları verecek? Boğa ve yükselen boğanın burcu niyetiyle bakalım tarot kartlar birbirinden ayrılmak istemiyor ve açtığım anda üçü birden geldi. Şimdi ermiş kartımız ters olarak açıldı. Şimdi sevgili boğa burçları zaten değnek sekizlisi hız, mesaj, ani gelişme demektir. Boğa burcu için beklenmedik bir konuşma, hızla ilerleyen bir durum, uzun süredir askıda kalan bir konu, bir anda hareketlenme durumu var. Daha çok bu dönem sizin için bekleme döneminin bittiğini söylemek mümkün. Tılsım altılısında aslında konunuz daha çok netleşiyor. Al-ver dengesi var burada. Karşılıklılık, hak ediş. Boğa artık şunu net görüyor. Ben ne verdim?
karşılığında ne aldım? Bu kart genelde bir konuşmayla gelen dengeyi de anlatır sevgili boğalar. Ya denge sağlanır ya da dengesizlik açıkça görülür. Ermiş kartınız ters olarak gelmiş. Burada içe kapanıklığınız durumundan çıkma var. Suskunluğun biteceği söyleniyor. Artık yalnız başınıza düşünmek istemiyorsunuz hali ortaya çıkıyor. Yani bu sevgili boğalar, burada bu dönem konuşmaya hazır olduğunuzu görüyorum. Şimdi buraya baktığım zaman boğa burcu için hızlı bir iletişim, dengeyi masaya yatıran bir konuşma ve suskunluğun bitişi burada görülüyor. İtiraf, hesaplaşma, netleşme olabilir sevgili boğa. Bu bir işte hakkını isteme, teklif, geri dönüş de olabilir. Ama ana tema şu: boğa artık içine atmıyor, artık dile getiriyor. İçsel dünyadan çıkıyor gibi görünüyor. Bu tarot katmanı astrolojik kehanette gördüğümüz Güneş 5. ev, 9. ev kartlarıyla birebir aslında uyumlu olarak geldiler. Şimdi bu sürece ilahi rehberlik ve uyarı eklemek için melek destesinden niyetinize kartlar seçeceğim. Bakalım bu konularla bağlantılı meleklerin sizlere mesajı ne olacak sevgili boğa burçları? Hemen şöyle 3 kartınızı açalım. İkiz Alev. Bu daha çok böyle aşka götüren bir açılım oldu açıkçası. Yükselmiş üstatlar ve baş melek İsrafil'in bir mesajıyla geliyor deste. İlk kartınız ikiz alev olarak geldi. Burada çift yönlü kader, iki olasılık, ruh eşi ya da kader bağlantısı, aynı anda iki enerji arasında kalma, iki kişi arasında kalma gibi bir durum olabilir. Boğa burçları için şu an aynı hikayenin iki farklı sonucu olduğunu söylemek mümkün. Bu kart aslında seçim zamanı der. Kalmak da bir seçim sevgili boğa, gitmek de bir seçim. Burada tercih tamamen sana kalacak. Yükselmiş üstatlar geldiğinde yalnız değilsin. Ataların, ruhsal rehberlerin arkanda. Bu süreç yaşadığın bu süreç ruhsal olarak onaylı bir süreç. Burada alman gereken mesaj çok net. Bu yolda yalnız yürümüyorsun sevgili boğa. Bu kart özellikle korktuğun bir adımı, suçluluk hissettiğin bir kararı hafifletmek için gelebilir. Ve bir diğer kartın da baş melek İsrafil'den geliyor. Burada uyanış, ilahi çağrı, artık oyalanma mesajı ortaya çıkıyor. Daha çok bu kart gecikmiş ruhlarla gelir sevgili boğa ve sana şunu söyler: ertelediğin neyse şu an onu daha fazla erteleme der. Bu bir konuşma olabilir, karar, itiraf ya da yola çıkış, bilemiyorum. Ama ertelemenin artık senin hayatında mümkün olmadığından bahseder kartın mesajı. Sizler için kader ikiye ayrılıyor. Ama doğru yolu zaten kalbinde hissediyorsun. Yalnız değilsin ve artık uyanma zamanı sevgili boğa. Bu tarottaki değnek sekizlisi, tılsım altılısı ve ermişin ters gelmesiyle aslında evet, melek destesi de tamamen uyumlu olarak geldi. Hepsi sanki birbiriyle bağlantılı açıldı. Ben hani bu açılımı yaparken başta kartların mesajlarını olduğu gibi bağlantı kurmadan aktarmayı istemiştim ama burada demek ki alman gereken bütüncül bir mesaj var. Buna da açılımların sonunda mutlaka bir bilgi aktarımı olarak paylaşacağım sizlere. Şimdi kalbini susturmak bu dönem ruhunu yoracak. O yüzden mutlaka her konuda gerçeği söyle. Ve gerçeği söylemenin zamanının da geldiğinden bahseder bu kart. O yüzden hemen şimdi aslında tarot destesi olan ama benim kendisine anlık enerjisi diye isim verdiğim bir desteyle hemen sizlere şöyle kartlarınızı açmak istiyorum. Bakalım anlık enerjinin
Sizler için mesajları ne olacak sevgili boğa burçları? Kartımız gelmek istedi. Mutluluk, anahtar ve yalan. Hadi bakalım. İlk kartınız beni çok umutlandırdı. Yani gerçekten mutluluk kartının gelmesi kadar bizleri mutlu edecek daha ne olabilir, değil mi sevgili boğalar? Ama burada mutluluğun dışarıda değil, hani içinizde aramanız gereken bir şey olduğundan bahsediyor. Burada ertelenmiş bir hak var. Bu kart aslında sana der ki mutlu olmak için izin almana gerek yok sevgili boğa. Ama bu mutluluk herkesi memnun ederek sana gelmeyecek. Anahtar kartı çözümün sende olduğundan bahseder. Kapı açık, çıkış yolu hazır. Bu kart sana şunu söyler. Kilitli sandığın kapı aslında kilitli değil sevgili boğa. Yani konuşursan açılır, seçersen netleşir, adım atarsan yol olur. En çarpıcı kartın yalan olarak geldi. Bu yalan başkasının sana söylediği bir yalan olabilir ya da senin kendine söylediğin bir yalan olabilir. Bu kart sana der ki mutlu değilsen sebebi kader değil sevgili boğa. Senin gerçeği ertelemen olabilir. Bu çok güçlü ama aslında şefkatli bir mesaj. Ve şu an mutluluğun anahtarını aslında elinde tutuyorsun. Ama onu bir yalana bağlı kalarak ne yazık ki kullanamıyorsun. Bu yalan zamanı değil, karşı taraf hazır değil, böylesi daha doğru. Sonra bakarım olabilir. Ama melekler, tarot ve astroloji aynı noktada birleşiyor. Artık sonra hayatında olmamalı diyor. Boğa burcu için bu açılım kalpten gelen bir isteğin artık görünür olmak istediğini söylüyor. İçinde bir süredir hızlanan düşünceler ve konuşma ihtiyacı var. Denge arayışı netleşiyor. İlahi rehberlik bu süreçte yalnız olmadığını ve doğru zamanda uyandığını hatırlatıyor. Mutluluğun anahtarı sende boğa. Sadece kendine karşı daha nazik ve dürüst olman gerekiyor. Bu mesajlar sana ulaştıysa kalbine iyi geleni seçmen için bir hatırlatma olabilir. Kendine zaman tanı, hislerini küçümseme. Her şey olması gerektiği gibi adım adım yerine oturuyor. Bugünlük bizden bu kadardı. Fikirlerinizi ve kalbinizdeki niyeti yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kal, sevgiyle kal.